Merhabalar. Bugün sizlerle daha önceki bölümlerde, hatta ilk bölümümüzde bahsettiğimiz plastik maket yapım işine başlayacağız. Bunu bizzat oğlum Çınar seçti. Hatta bizzat gitti satın aldı ve kendisi 3 yaşında. Onun isteği üzerine bu maketi yapacağız hep beraber. Maketimizi önce açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Aslında nasıl bir şey olduğu biraz belli ama parçaları nasılmış ona bakalım. Bu arada kısaca bahsetmek istiyorum. Plastik maket yaparken plastik maketlerin parçaları enjeksiyon kalıptan çıktığı için genelde yağlı olur. Onun için öncelikle maketimizin tüm parçalarını ılık su ve bulaşık deterjanıyla yıkamakta fayda var. Yoksa boyayı tutmayabiliyor. Ne bileyim üzerine yaptığınız başka işlemlerde sıkıntı çıkarabiliyor, kabarmalar olabiliyor. Bunun önüne geçmek için kesinlikle bulaşık deterjanı ve ılık suyla yıkamamız gerekiyor. Mesela şu anda gördüğünüz gibi şeffaf parçamızda ufak bir kırık var. Yani kırık demeyeyim de daha doğrusu ağacından çıkmış, ayrılmış. Genel olarak şeffaf parçaları ve dekal diye tabir ettiğimiz sulu çıkartmalarımızı bir kenara ayırıp elimin altında kalmasın, zarar görmesin diye kenara ayırıp daha sonra işleme alıyorum. Şu anda da öyle yapacağım. Dekalimi kenara alıyorum. Şeffaf parçamı yani arabamızın camını kenara alıyorum. Diğer parçalarımı şimdi bulaşık deterjanıyla yıkamaya götüreceğim. Yıkamaya götürmeden önce hep beraber bir aracımızın yapım şemasını ya da yapım planını inceleyelim. Genel olarak burada uymamız gereken bazı kurallar. Bu kuralların açıklamaları. Bunun dışında yaparken kullanacağımız renkler ve markamıza bağlı olarak renk kodları ve daha sonraki sayfalarda da hangi parçaları nasıl birleştireceğimiz, nasıl boyayacağımız, daha sonra da nasıl dekallerimizi uygulayacağımızın görüntüleri var. Dediğim gibi parçalarımı kalıp yağlarından temizlemek adına ılık su ve bulaşık deterjanı ile yıkamaya gidiyorum. Sizler de aynı şekilde yaparsanız boyalarınız daha iyi olur. Hemen yıkayıp geleyim. Ondan sonra parçalarımıza devam edelim. Parçalarımı yıkadım, kurumalarını bekledim. Şimdi planıma sadık kalarak, maket üreticisinin planına sadık kalarak maketimi yapacağım. Öncelikle planımı açıyorum. Birinci aşamada benden ne beklediğini bakıyorum. Öncelikle bir numaralı motorumuzu ve sanırım koltuklarımızı boyamamızı istiyor. Bizden hangi parçaları kesmemizi istiyorsa o parçaları parça ağacından yan keski yardımıyla çıkaracağız. A1 numaralı parçamızı yan keski kullanarak mümkünse çok yakın olmamakla beraber en yakın noktadan keserek çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi şuralarda fazladan kesilmiş parçalar bıraktım. Ve o parçalarımı maket bıçağı yardımıyla tekrar kesiyorum. Eğer varsa yine fazladan kalan bölümleri maket bıçağıyla çok bastırmadan kibarca temizliyorum. Daha sonra küçük eğimi alıp o bölgeleri, kesim yaptığım bölgeleri yine çok bastırmadan yardımıyla kalıntıları düzeltmeye çalışıyorum. Çok detaylı uğraşmayın ile. Çünkü daha ince şeyleri zımparayla da düzeltebilirsiniz. Daha ince bir zımparayla. 600, 400, hatta 800, belki 2000 numara zımparayla. Bu arada düzgünlüğünü zaten parmaklarınızda gayet güzel algılayabilirsiniz.
Şurada gördüğünüz gibi bazı noktalarda kalıp kalıntıları olabiliyor. Onları da yine maket bıçağının keserek değil de sürterek temizleyebilirsiniz. Bunun temizliğini tamamladık. Şimdi planımızdan hangi parçamıza ihtiyacımız olduğunu bakacağız. Tekrar planımı açıyorum. A9 numaralı direksiyon parçamızı parça ağacımızdan yine aynı şekilde çok dipten olmamak kaydıyla çıkarıyorum. Şimdi B10 ve B11 diye tabir edilen koltuk parçalarımı çıkaracağım. Normalde plastik maketlerimi eldivenlerimle yapıyorum. Bu bölümde eldivenlerimi başta takmayı unuttuğumdan dolayı eldivenlerimi şimdi takacağım. Eldivenlerimizi de giydiğimize göre B2 numaralı parçamızı yani şasemizi parça ağacımızdan ayırabiliriz. Evet, şasemiz de hazır. Şimdi A3 numaralı jantlarımızı parça ağacımızdan ayırabiliriz. Şimdi onların temizliğini de yapalım. Jantlarımız da hazır. Planımızda D15 numaralı lastiklerimizin parça ağacından ayrılması var. Ama ben şu an o işlemi yapmayacağım. Kenarda tutacağım lastiklerimi. Şasemize lastikleri birleştirmek için kullanacağımız dingilleri ağaçtan ayıracağım. Dingilleri ağaçtan ayırıp temizliğini yaptıktan sonra lastiklerimi ayıracağım. Evet, dingillerimizi de temizlediğimize göre planımızda 5 numaralı adımda gösterilen parçaları parça ağacımızdan sökeceğiz. Öncelikle kaportamızı sökelim. B8 diye gösterilen kaportamızı sökelim. Sökerken herhangi bir hasar verirseniz bunu dolgu macunlarıyla düzeltip zımparalayıp gerçek bir arabada olduğu gibi normal haline çevirebilirsiniz. Parçalarımızın bu kaba temizliğini yaptıktan sonra 600 numaralı zımparayla bu temizliğini yaptığımız ya da kalıp izlerini temizlediğimiz noktalarını hafif hafif zımparalayacağız. Ben genelde aslında gerek yok ama genelde 600 numara zımparayı yaptıktan sonra bir de 2000 numara zımparayla hani daha düzgün olsun diye hafifçe bir daha zımparalıyorum. Şimdi A6 diye tabir ettiği farlarımızı parça ağacımızdan sökelim. Bunlar çok küçük parçalar. Keserken biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Farlarımızı da hallettiğimize göre 6 numaralı
aşamamızda boyama ve dekal işlemleri var. Onun için şimdilik geçiyorum. 7 numaralı aşamamızda şeffaf parçamızın temizliği var. Onun temizliğini de yapıyorum. Şeffaf parçalarımızda ekstra hassas davranmakta fayda var. Bunların telafisi yok. Yani hani atıyorum şurasına zarar verseniz onu macunla kapatıp daha sonra zımpara yapıp düzeltmek gibi bir şansınız yok. Orası olduğu gibi çizik, kırık ya da her neyse o şekilde kalmak durumunda kalacak. Şimdi 8. aşamadaki koruma barı diyeyim. Koruma barının parça ağacından ayrılması işlemini yapalım. Üreticimiz, yani model üreticimiz, markasını söyleyemiyorum, bu modelinde biraz özensiz davranmış gibi geldi bana. Çünkü hangi parça ağacında olduğumuz konusunda neyse ki parça sayısı az olduğu için fikir yürüterek buluyoruz. Numaralandırmalar yok. Ya da harfle belirteçler yok. Yani kısacası çok hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Şimdi motoru koruyan bar ve ön tarafı koruyan barı ağacımızdan sökelim. Daha doğrusu ağacımızdan hep beraber söküldüler. Birbirlerinden ayıralım artık. Parçalarımızın söküm ve temizlik işlemleri kabaca tamamlandı. Bu noktadan sonra astar boyamızı atacağız. Astar boyamızı atarken temizlemeyi unuttuğumuz ya da göremediğimiz, temizlenmesi gereken göremediğimiz yerlerin ortaya çıkmasını astar zaten sağlayacaktır. O noktadan sonra da eğer ihtiyaç varsa tekrar bir temizlik yapıp bir kat daha astar boya atacağız. Eğer ihtiyaç yoksa zaten normal boyasına geçeceğiz. Parçalarımızı ağaçlarından ayırdığımıza göre artık astar boya atmaya başlayabiliriz. Bunun için öncelikle astar boyamı hazırlayacağım. Astar boyamı hazırladıktan sonra lastiklerim hariç tüm parçalarıma astar boya atacağım. Astar boya atma işlemine başlayabiliriz. Bunu yaparken timsah dişli tutamaçlardan yararlanacağım. Aklıma gelmişken şunu anlatmak istiyorum. Bunu neredeyse her yerde, her sokak başında, her inşaatın yapıldığı yerde ya da herhangi bir marangozda bulabilirsiniz. Ben bunu aldım. Üzerine şu tutamaçlarımın sığabileceği şekilde küçük delikler açtım. Ve boya kurutma işlemi için kullanıyorum bunu. Şu şekilde. Buna parçama boyayı atıyorum. Sonra kuruması için bunun üzerine koyuyorum bu şekilde. Gayet rahat ve kullanışlı oluyor. Tavsiye ederim. Çok da maliyetsiz diyeyim. Çok da maliyetsiz oluyor. Aynı şekilde diğer parçalarımı da şu şekilde uygun yerlerinden tutturarak koyuyorum. Bunlar gibi ufak parçaları eğer elde boyayacaksanız ağaçlarından hiç ayırmadan boyayın. Eğer airbrush'la boyayacaksanız altlarına biraz patafix dediğimiz o yapıştırıcı hamurdan koyup kürdana sabitleyip yine bunun gibi bir platform kullanıp ondan sonra boyayın. Astar boyama işlemine geçebiliriz.
Astar boyalarımızın kurumasını bir gün bekledikten sonra şimdi normal boyalarımıza geçebiliriz. Ben şöyle bir yöntem izliyorum. Plastik maket yaparken genel olarak bütün parçaları boyayıp boyadıktan sonra birleştirme işlemi yaptığımız için ben planı önüme alıyorum. Hangi renkler kullanılacak? Kafama göre önce parçaları güzelce boyayıp hatta bazılarının verniklerini atıp kurumalarını bekliyorum. Kuruduktan sonra birleştirme işlemini ya da detaylarını boyamaya başlıyorum. Burada şu anda ben önce ana kaportamızı boyamayı tercih edeceğim. Yani öncelikle yeşil renk olan ana gövdemi boyayacağım. Bunun için her zamanki gibi plastik bir bardağı keserek başlayacağım. Plastik bardağımdan kendime boya kabı yapacağım. Daha sonra boyamı açacağım ve inceltme işlemi yapacağım. İnceltme işlemini selülozik tinerle yapacağım çünkü boyam enamal boya. Evet. Böyle güzelce karıştırıyorum. Güzel bir yeşil tonu. Umarım aracımızın üstünde de istediğimiz gibi güzel bir renk oluşturur. İkinci kat boyamızı da attık. Şimdi ben enamel boyalar biraz tozu fazla çekiyor. Bu yüzden kuruma aşamasında bunu saklama kabında kurutmak istiyorum. Sizin daha iyi bir yönteminiz varsa onu tercih edebilirsiniz. Saklama kabı hani yemekler bozulmasın diye kullanıldığı için pek hava almayan bir kap. Bu yüzden bu şekilde saklayıp kurumasını bekleyeceğim. Şimdi bu aşamada yine planımızda yeşil renk kasamızı boyadığımıza göre onu bir işaretleyelim. Boyadık diye. Şimdi buradan devam edeceğim. Koyu renkleri boyamayı düşünüyorum. Öncelikle bu sefer şase diyeyim, şase bölümünü boyayacağım. Yani daha büyük parçaları boyuyorum öncelikle açıkçası. Bu da burada siyah boyanacakmış. D diye geçiyor planda. Hemen bakıyorum D'nin rengine. 9 antrasit oluyor. Evet, antrasit boyayacakmışız onu. Hemen boyamı hazırlamaya geçiyorum. Boyamı güzelce çalkalıyorum. Bu seferki su bazlı bir boya. Ben alkolle inceltiyorum. Siz suyla da inceltebilirsiniz. Sizler de zaten zaman içerisinde kendi tekniklerinizi, kendi uygulama şekillerinizi benimseyeceksinizdir. Ben sadece size yol göstermeye çalışıyorum. İkinci katımızı attık. Artık planımızda bunu yaptığımıza dair işaretimizi koyup diğer parçamızın boyamasına geçebiliriz. Şu parçamızı boyadık. Şimdi B ile işaretlenmiş siyah parçalarımı boyayacağım. Burada bir koltukları görüyorum. Bir de direksiyonu görüyorum. Bunun dışında jantlarda bir siyah bölümler var. Jantlardaki siyah bölümleri muhtemelen elimizle boyayacağız. Onun için şu anda sadece koltuklar ve direksiyonu boyayacağız. B ile belirtilen boyamıza bakıyorum.
mat siyah. Mat siyah boyayacağız. Boyamızı karıştıralım. Boya kabımızı alalım. Boyam su bazlı. Yine alkolden yararlanacağım inceltmek için. Şimdi jantları boyamak istiyorum. Yalnız jantları boyamadan önce şurada camımızın çıtalarının da boyanması gerekiyor aynı renk olarak. Bu konuyla ilgili ufak bir örnek yapacağım size. Örnek demeyeyim, aslında birebir yapalım. Ben bunu öğrendiğimde çok mutlu olmuştum böyle bir yöntemin olduğunu. Bu yüzden bu yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada öncelikle şeffaf parçamızın üzerine bir maske bandı geçireceğim. Sonra bu maske bandını bir kürdan yardımıyla güzelce çıtalara oturtacağım. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu mümkünse bıçağı yeni değiştirilmiş bir maket bıçağıyla çok bastırmadan keseceğim. Evet, daha sonra kestiğim parçayı şu şekilde çıkaracağım ve aynı işlemi diğer tarafına da uygulayacağım. Böylece airbrush'ta çıtaları çok rahat boyayacağım. Hatta daha düzgün boyayacağım. Çünkü elle boyamaya kalktığımızda muhakkak camı kaçırıyoruz. Sonra onu temizlemeye çalışırken cama zarar verebiliyoruz, vermeyebiliyoruz. Ama cama zarar verirsek o verdiğimiz zararı düzeltmeye çalışırken bu sefer boyayı bozuyoruz vesaire vesaire. Sıkıntılı bir süreç. Bu yüzden maskeleyip boyamak bana çok rahat ve düzgün bir işmiş gibi geliyor. Evet, sanırım tamam. Bakalım. Evet, bu da boyanmaya hazır. Şimdi planıma bakıp bunların ne renk boyanacağına bakacağım. Şimdi biraz bunu sabitlemek için macun yapıştırıcımdan faydalanacağım. Maskelenmiş alana yapıştırıyorum macunumu. Sonra bir tutamaçla bunu da diğer boyanacak parçalarımın arasına koyuyorum. Çerçeveler. Şimdi boyanacak parçalarımı şöyle bir önüme dizeceğim öncelikle. Koruma barları, tampon görevi gören parçalar, jantlar, başka C ile boyanacak parçalar yok. Bir iki tane C detay boyamız var ama onları zaten daha sonra yapacağız. Ha bir de pardon, çok özür dilerim. Farlarımız varmış C ile boyanacak. Onları da alıyorum şöyle önüme. Diğer parçalarımı kenarda tutacağım. Şimdi boyamızı hazırlayabiliriz. Bakalım C hangi renk boyaymış? C boyamız gümüş metalikmiş. Her zamanki gibi güzelce karıştıralım. Gerçi çok kalmamış boyam ama gene de karıştırmakta fayda var.
Bu boyamız da su bazlı. Metalik gri parçalarımızı boyadığımıza göre şimdi size küçük bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Şeffaf parçamıza maskeleme ile bir çerçeve boyaması yapmıştık. Bu boyanın tamamen kurumasını beklemeden bizim bu maskelerimizi çıkarmamız gerekiyor. Çünkü eğer tamamen kurumasını beklersek maskelerin üzerinde de boya olduğundan dolayı maskeyi kaldırırken çerçevedeki boyaların da tamamen kalkması bazen mümkün olabiliyor. Tecrübeyle sabittir. Onun için boyanın tamamen kurumasını beklemeden hemen maske bantlarımızı çıkarıyoruz. Bunun için yine kürdandan faydalanıyoruz zarar vermemek için. Bir penset yardımıyla gördüğünüz gibi kolayca maskemizi çıkarıyoruz. Şimdi diğer tarafını yaparken biraz daha dikkatli olmamız gerekebilir. Ben bu noktada yine macun yapıştırıcıdan faydalanıyorum. Camın kirlenmesini çok dert etmiyorum. Nasılsa boya kuruduktan sonra temizlerim diyorum. Ve bu sefer ters tarafa şöyle biraz kibarca yapıştırıyorum. Sonra da tam tersi tarafı kaldırıp yine kürdan yardımıyla maskemi kaldırmaya çalışıyorum. Evet. Bunu da çıkardım. Tekrar macunuma oturtuyorum. Gördüğünüz gibi çerçevemizin boyası da tamam. Hemen bunları planımda işaretlemeye başlıyorum. Jantlar, farlar, tamponlar, koruma barı ve camımızın çerçevesi. Şimdi sırada ne olduğuna bakalım. Motor bloğumuzun boyası var sırada. O da E olarak belirtilmiş. E de burada demir metalik, yani aslında döküm rengi demek istiyor. Döküm rengi olarak belirtilmiş. Onun da numarasına bakalım hemen. 91. Döküm rengi boyam maalesef demek istemiyorum ama maalesef su bazlı yok. Enamel var. Enamel boyaların kuruması gerçekten uzun sürüyor. Motor bloğumuzu da boyadık. Şimdi onu da işaretleyelim boyadığımıza dair. Evet, bu noktada artık beklemeye geçeceğiz. Boyalarımızın kurumasını bekleyeceğiz. Bütün boyalarımız kuruduktan sonra bazı detay boyalarımız var, onları yapacağız. Onları da bitirdikten sonra vernikleme işlemlerine geçeceğiz. Bu noktada bir gün kadar, yani en azından 12 saat kadar bir boyamızın kuruma sürecini beklememiz gerekiyor. Yoksa detay boyaları yaparken de sıkıntı yaşarız. Ayrıca vernik kurumamış bir boyanın üzerine atarsanız o vernik bir süre sonra ya mat gözükmeye başlar ya kötü gözükmeye başlar vesaire vesaire.
Bu yüzden bir 12 saat, 24 saat kadar burada yokuz.